Merhaba, bugün size beraber yaptığımız önlük süveterin motifini anlatacağım. Ada masalı motifi tek renk olarak anlatacağım. Ada masalı motifini YouTube kanalının ilk açtığımda anlatmıştım. Ve sonrasında önlük süveteri de onunla beraber örmüştük. Orada hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde istediğiniz her örgüde kullanabilmeniz için her sırayı farklı renkte anlatmıştım. Bana bir önlük süveter siparişi geldi. Onu örerken de size tek renk şeklinde önlük süveterin motifini anlatmak istedim. Sonrasında isterseniz 4 sıralı şeklinde motifleri hazırlayıp ip koparmadan birleştirirsiniz. İstiyorsanız da 5 sıralı yapıp iğne iplik yardımıyla dikerek birleştirebilirsiniz. Videonun içerisinde 6. sırayı ve sonrasındaki mantıkları da anlattım. Motifi büyütmeyi, beden mantığını anlattım. Ona göre artık 1. bölüm videosuna geçebilirsiniz. Parçaları birleştirmeye, sonrasında 2. bölüm videosunda önlük süveterinizi bitirebilirsiniz. Anlatımı size Alize Cotton Gold'un 67 numarasıyla yaptım. Ben Alize Cotton Gold ya da Yarn Jeans pamuklu ipler kullanıyorum. Onlar da 2,5, 2,75 ya da 3 milim tığ kullanıyorum. Motifi büyütmek istiyorsam tığ numarasında ona göre büyütüyorum. Elinizdeki ipler kalınsa motifinizin büyüklüğü artacaktır. İnce ise motifin büyüklüğü küçülecektir ona göre. Motifleriniz büyük olursa siz de benim gibi eni 4, boyu 4 yapmazsınız da enine 3, boyuna 3 tane motif kullanabilirsiniz. Motifiniz de istediğinizden küçük olduysa 5 sıralı yapmazsınız da 6 sıralı yaparsınız, 7 sıralı yaparsınız. Yani elinizdeki ipleri bu örgüde değerlendirebilirsiniz. Bilgileri de verdikten sonra artık motif anlatımına geçebilirim. Motifi yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. 5 sıradan oluşan bir motif benim yaptığım gibi ip koparmadan birleştirecek olanlar 4 sıra örüyor, 5. sırada ip koparmadan birleştiriyorlar. Ama iğne iplikle dikecek olanlar 5 sıra örüyor, 5. sıranın sonunda ipini koparıyor, gizliyorlar ve iğne iplikle dikerek birleştiriyorlar. Ben 5 sırayı da anlatacağım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Motifi büyütmek de isteyebilirsiniz. 5. sıranın sonunda motifi nasıl büyüteceğinizi de size anlatacağım. 1. sıra için sihirli halka yaparak başlıyoruz. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız ipi yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz ve 2 parmağınızla tutuyorsunuz. Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Sihirli halka için ipi 2 parmağımla tuttum, döndürdüm ve halka yaptım. İpi tuttum, döndürdüm ve halka yaptım. Ben küçükken böyle öğrendiğim için sihirli halkayı böyle yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. İpi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. 1. sıra için sihirli halkayı yaptım. Tığla giriyorum, ipi aldım ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Başlangıcımız böyle. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini alıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek kalıyor. Tekrar tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini, sonra üçünü alıyorum. Başlangıcımızı bu şekilde yaptık. Zincir olduğu için sonrasındaki işlemimiz bu şekilde devam edecek. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini alıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmeği bekletiyorum. Tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini alıyorum, sonra üçünü alıyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini alıyorum. Tığın üzerinde ikisini beklettim. Tekrar tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini, sonra ikisini aldım. Bu işlemi arada 2 zincirle 8 tane yapıyoruz. Biz şimdi 4 tane yaptık. Arada 2 zincirle bunu 8'e tamamlayacağız. Burada halkadan kalan ipte kaçırmamaya çalışıyoruz. Yeni başlayanlar için kalan 4 tanesini de göstereceğim. Araya
2 zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Halkanın içine 2 kere batıyorum. Her battığımda da önce ilk 2 ilmeği alıyorum. Sonra kalan 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek kaldı. Tekrar başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Yine ilk ikisini alıyorum. Sonra kalan 3 ilmeği tekte çekiyorum. Yani 2 2 3. Arada 2 zincir çektim. Halkaya girdim. Önce ilk ikisini aldım. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İlk ikisini aldım. Kalan 3 ilmeği tekte çektim. Arada 2 zincir çekiyorum. Halkaya girdim. İkisini aldım. Halkaya girdim. İkisini aldım ve kalan üçünü birlikte aldım. 1 2 3 4 5 6 7. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın üzerinde 2 tane kaldı. Tekrar başına doladım. Halkaya girdim. 4 tane ilmek var. Önce ikisini aldım ve kalan 3 ilmeği tekte çekiyorum. Burada en son halkadan kalan ipi çekiyorum ortası kapanana kadar. Diğer gösterdiğim videoda her aşamada ip değiştirmiştim. Bunda önlük süveterin kendi motifini gösterebilmek için tek renk olarak anlatacağım. Tek renkte de ip koparmadığımız için arada 2 zincir çekiyorum. Burada ilk trabzan yapmıştık. 3 zincirden sonra trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. 2 zincir çektim ve trabzanın tepesine kaydırdım. Sonra bir üst sıraya çıkabilmek için buradaki boşluğa geldim ve kaydırdım. Birinci sırada arada 2 zincirle 8 tane grup yapmıştık. İkinci sırada yapacağımız işlem de aynı. Bu sefer sadece sayımız 16 olacak. 2 katına çıkmış olacak. Başlarken yine birinci sırada yaptığımız başlangıcı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini aldım ve kalan 3 ilmeği birlikte çektim. Buradaki yapacağımız işlem 2 zincirlik boşluklara böyle 2 tane grup yapmak ve arada 2 zincir çekmek. Bir boşluktan diğerine geçerken arada 2 zincir çekiyorum ve bu 2 zincirlik boşluğa 2 tane daha grup yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve kalan 3 ilmeği tekte çektim. Arada 2 zincir çektim ve aynı boşluğa aynı işlemi yapıyorum. Aşağıda 8 tane olan grup sayısı burada 16'ya çıkmış olacak. Çünkü aynı boşluğa 2 tane yapacağız. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada 2 zincir çekeceğiz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve kalan 3 ilmeği tekte çekiyorum. Arada 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve kalan 3 ilmeği tekte çekiyorum. Ve bir diğer boşluğa geçerken arada 2 zincir çekiyorum. Aynı buradaki 3 boşluğa yaptığımız gibi arada 2 zincirle diğer boşluklarda aynı işlemleri yapıyoruz. Toplam grup sayımız 16 olacak sıra sonuna kadar. Yine sıra sonuna kadar gelelim ve beraber bir üst sıraya çıkalım. Sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane grubumu yaptım. Arada bir boşluktan diğerine geçerken 2 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Çünkü bir üst sırada o boşlukları da kullanacağız. Tekrar 2 zincir çekiyorum sıra sonunda ve buradaki ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. 3. zincirin içinde değil, ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Buradaki kaydırma işlemimiz de bu zincirin tepe noktası olmuş oluyor.
Yine bir diğer sıraya geçebilmek için buradaki boşluğa kaydırıyorum. İkinci sırayı bitirdik. 16 tane boşluğumuz oluştu. Üçüncü sırada da 16 tane grubumuz olacak. Bu sefer de mantığımız aslında değişmeyecek. Sadece 2 kere batıyorduk aynı yere. Bu sefer 3 kere batacağız. Ve tığın üzerinde en son 4 ilmek kalacak. 4'ünü çekeceğiz. Yani 2, 2, 2 alacağız. En son kalan 4 ilmeği birlikte alacağız. Yine başlangıcımız 1, 2, 3 zincirli olacak. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini aldım ve hepsini birlikte çektim. Üçünü birlikte çektim. Sıra başlangıcı bu şekilde olacak. Zincirle başladığımız için arada 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bu sefer aynı boşluğa 3 kere batacağız. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. Önce ikisini aldım. Bu sefer tığın üzerinde 4 ilmek kaldı. 4'ünü birlikte çekiyorum. Aşağıda 2 kere batmıştık. Burada 3 kere batıyoruz. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. 3 kere batıyorum. Her seferinde de ilk 2 ilmeği alıyorum. Birinciyi battım. İlk 2 ilmeği aldım. İkinciyi battım. İlk 2 ilmeği aldım. Üçüncüyü battım. İlk 2 ilmeği aldım. Üçüncüyü de battıktan sonra tığın üzerinde 4 ilmek kalacak. 4'ünü birlikte çekiyorum. Her boşlukta farklı farklı anlatmaya çalışıyorum ki mantığı daha çok otursun diye. Yaptığımız işlem aynı. Arada 3 zincir çekiyorum. Bir diğer boşluğa geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Kalan 4 ilmeği birlikte çekiyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. 3 kere batacağım. Her seferinde ilk ikisini alacağım. Birinciyi battım. İlk ikisini çektim. İkinciyi battım. İlk ikisini çektim. Üçüncüyü battım. İlk ikisini çektim. Ve tığın üzerindeki 4 ilmeği birlikte topluyorum. Arada tekrar 3 zincir çektim. Başlarken sadece değişiyor. Başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Sonra yine aşağıdaki işlemi yaptık aslında. 3 zincir çektik. Yine 2 kere battık. İlk ikisini aldık ve en son 3 tane ilmeği birlikte topladık. Sonra 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 kere batıyorum. 2, 2, 2. Önce ilk 2 ilmekleri alıyorum. En son tığın üzerinde 4 ilmek kalınca da 4'ünü birlikte topluyorum. Yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 16 tane boşluğumuz vardı. 2 zincirlik boşluk. 16 tane grup yapacağız. Ve sıra sonunda yine bir üst sıraya çıkacağız. Ben 15 tane grubu yaptım. Sonuncuyu da sizinle yapmak istiyorum. Arada 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Her seferinde tığın başına doluyoruz. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve kalan 4 tanesini birlikte çekiyorum. Sıra sonunda 3 zincir çektim. Ve burada toplama yaptığımız yerin tepesine batıyorum. 3 zincire batmıyorum. Toplama yaptığımız yere batıyorum. Yine bir üst sırada boşluğa çalışacağımız için boşluğa kaydırdım ve 4. sıraya başlayabiliriz. El ütüsü yaparak motiflerinizi de böyle düzeltebilirsiniz. Şu an bizim motifimiz 3. sırada yuvarlak. Bizim kare bir motif elde etmemiz gerekiyor. O yüzden bir üst sırada üçlü trabzan, ikili trabzan ve tek trabzanlar kullanacağız. Ve kare hale getireceğiz. Buralar bizim köşelerimiz olacak. Üçlü trabzanları yaptığımız yerler bizim köşelerimiz olacak. Köşelere 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapacağız. En son 3 zincirlik boşluğa kaydırmıştık. 4. sıraya 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Zincirleri gevşek çekiyorum. 1, 2,
3 tane zincir çektim. Bunda bir tane üçlü trabzan kabul ediyorum. Üçlü trabzan yapmak için tığın başına doluyorum. 3 kere de çıktığım bir trabzan yapacağım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği 3 kere de çıkacağız. İlk ilmeği tekte çektim. Sonra 2 ilmeği çektim ve sonra kalan 2 ilmeği çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte çekiyoruz. Tığın başına doladım. İlkini tek, ikisini birlikte çektim. Buradaki ilk 3 zinciri sıkı yapmamaya çalışın. Araya 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte. İlkini tek, ikisini birlikte. Tığın başına doladım. 3 zincirlik boşluğa battım. İlkini tek, ikisini birlikte çektim. Köşeyi yapmış olduk. Üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan olarak devam ediyor. Şimdi sıra ikili trabzanlarda. Arada zincir çekmiyoruz. Köşe hariç aralarda zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan için yine tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde yine 3 ilmek var. Bu sefer 2 kere de çıkacağım. İkisini birlikte. Tığın başına doladım. Aynı yere battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekerek ikili trabzan yaptım. Tekrar ikisini birlikte çekerek ikili trabzan yaptım. Köşede 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Bir sonraki boşluğa geçtik. Arada zincir çekmiyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptık. Nasıl devam ediyor sayılarımız? Üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan. Tığın başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Tığın üzerinde yine 3 tane ilmek var. Bu sefer bir kere de çıkıyoruz. Yani tekli trabzan yapıyoruz. Bir kere de çıktık. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekte çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekte çektim. 3 tane tekli trabzanı yapmış olduk. Tekli trabzanın sağında da solunda da ikili trabzanlar olacak. Yani 3 2 1 1 2 3 diye devam edecek. Tekli trabzandan sonra bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için ikisini birlikte çekiyorum. Her boşluğa 3 tane yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra köşemiz denk geliyor. Köşeye ne yapıyoruz? 3 tane üçlü trabzan. Araya 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte. Burası bizim bir kenarımız. Buraya bakarak diğer yerleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Buradan sonra ne geliyor? 3 tane ikili trabzan geliyor. Şimdi sıra 3 tane ikili trabzanda. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki boşluğa köşe yapıyorum. Köşe için 3 tane üçlü trabzan. Araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde farklı battığımız trabzanlar yaparak kare bir motif elde etmeye başlıyoruz. 2 tane kenarı beraber yaptık. Diğer kenarları da, diğer 2 kenarı da yapıyoruz ve sıra sonunda 5. sıraya çıkıyoruz. 4. sıranın sonuna geldim. Ben normalde burada ipimi kopardım. Benimle beraber ipini koparacaklar ne yapacak? Buradaki 3 zincir bırakıyoruz. Bir sonraki trabzanın, yani ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıyoruz
ve kaydırıyoruz. Bu şekilde ipimi halka yaptım. Motifi içinden geçiriyorum. Böyle burada sıkılayıp ipimi koparıyorum. 5. sırayı yapıp iğne iplikle dikecekler. Ya da 5 sıra örüp sonrasında 6. sırada birleştirecekler için 5. sırayı göstermek istiyorum. Belki siz motifinizi büyük yapacaksınız. 5 sıra öreceksiniz ve 6. sırada birleştireceksiniz. Onun için ne yapıyoruz? Yine 3 zinciri bıraktım. Buradaki ilk yaptığım ortada duran trabzanın tepesine battım ve kaydırdım. Buradaki kaydırma da 3 zincirin tepesi olmuş oluyor zaten. Yine boşluğa gelmemiz gerekiyor. Buradaki trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa geldim, kaydırdım. 5. sıradaki işimiz çok kolay. Sadece ikili trabzanlar kullanıyoruz. Köşede 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu arada oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine köşe hariç diğerlerine herhangi bir zincir çekmiyoruz. Başlarken 3 zincir çekiyorum. Bunda bir ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Burada sadece ikili trabzanlar kullanacağız bu sırada. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa girdim. İkisini birlikte aldım. Köşeye ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada zaten kare hale getirmiştik. Burada sadece ikili trabzanlar kullanacağız. Buradaki grupların arasında boşluklar oluştu. Gördüğünüz gibi. Bu boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Herhangi bir zincir çekmiyoruz. Köşe hariç. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzanlarla tek trabzanların arasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşeye kadar. Köşeye kadar 1, 2, 3, 4 tane grup yaptım. Şimdi köşeye geçiyorum. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Köşeye ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine buraya bakarak diğer kenarları da yapabilirsiniz. Arada 4 tane grubumuz var. Köşeden sonra aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 4 tane boşluk var. Bu 4 boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Son boşluğa da köşeden önceki son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifiniz böyle tabak gibi olduğunda böyle köşelerden çekiyorsunuz, trabzan tepelerini açıyorsunuz ve motifiniz düzelmiş oluyor. İki kenarı anlattım. Diğer iki kenarı da yapıyoruz. Bir sonraki sırayı yapacaklar için artık bundan sonra siz bu sırayı 5 sırada yapın, 100 sırada yapın, aynı şekilde devam edecek. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız ve boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Fark eden tek şey her sırada burada mesela 4 tane üçlü grup olmuştu. Bir sonraki sırada 5 tane üçlü grup olacak. Her sırada bu aradaki yaptığımız 3 tane ikili trabzan artmış olacak. Tek fark eden o. 5. sıranın sonuna kadar geldim. 6. sırayı örecek olanlar için
Bir kenarı anlatacağım. Sonrası zaten dediğim gibi kaç sıra örerseniz örün hep aynı şekilde devam edecek. Sıra sonunda 3 zinciri bırakıyoruz. Bir sonraki ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine giriyoruz. İpi aldık ve kaydırdık. Ortadaki boşluğa gelmem lazım. Bir sonraki ikili trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. Aşağıdaki işlemi aynı tekrarlıyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. En başta çektiğimiz 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Her sıraya başlarken 3 zincir çekiyoruz. O 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Araya 2 zincir çektim ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu üçlü grupların arasındaki boşlukları da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar gördüğüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincirlik köşe boşluğuna geldim. Oraya 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer kenarları da aynı bu şekilde tamamlıyoruz. Modeldeki örüş mantığı artık değişmeyecek. Her sırada aynı şekilde öreceğiz. Sadece tek fark eden buradaki üçlü grupların bir tane artması. 5. sırada 1, 2, 3, 4 tane üçlü grubumuz vardı. 6. sıraya geçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü grubumuz oldu. Bir diğer sırada 6 olacak. 6, 7, 8, 9 diye her sırada birer tane artacak. Tek fark eden o. Motifimiz de böylece büyümüş olacak. Şimdi tekrar 5. sıraya dönmek istiyorum. Burada 5. sırayı örüp 6. sırada ip koparmadan birleştirecek olanlar yine 3 zincir bırakıyor. Bir sonrakine 2 trabzan tepesine kaydırıyor. Böyle halka yapıyor, ipi içinden geçiriyor ve ipi sıkılayıp yeteri kadar ip bırakıp kesiyor. Bu ip koparmadan birleştirecekler için. İğne iplikle dikecek olanlar için hırkalarda, diğer motiflerde gösterdiğim gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Zincirlerin ve trabzanların V gibi görünen tepeleri var. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Bu kanatları, tepeleri kullanarak bir tane daha V harfine benzeyen tepe elde edeceğiz. Bunu yapmazsak siz dikerken ya da tığla birleştirirken karşılıklı iç kanatları, dış kanatları ya da tepeleri alamayacaksınız. O yüzden bir tane daha trabzan tepesine ihtiyacımız var. 2 milimlik bir tığ aldım. Daha kolay yapabilmek için. En son ipi yeteri kadar esnetiyorum. Ve kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapmak için burada 3 zincir çekmiştik. Yine bu 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığımız ikili trabzan var. 1, 2, 3 tane trabzanımız vardı. Yani tam ortadaki ikili trabzanın tepesine giriyorum arkadan. Tüm tepeyi alıyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Burada da son yaptığımız ikili trabzan var. Onun da sadece arka kanadını alıyorum. Yine ipi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi tüm tepeler V harfi şeklinde görünüyor. Sonrasında arkada ipimizi gizleyeceğiz.
Öncelikle burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Yıkadığımızda, giydiğimizde ya da örerken örmeye devam ettiğimizde sökülmemesi için bir zincirle oraya sabitliyorum. Sonra buradaki köşeden ipimi gizleyebilirim. İster iğneyle dikin, ister tığla birleştirin. Buradaki trabzan tepesine ihtiyacımız var. Sonrasında kalan ipi kesiyoruz. Siz 4. sırada da bitirseniz, 5. sırada da bitirseniz, yani ip koparmadan da birleştirseniz, iğne iplikle de dikseniz, önlük süveterde 32 tane motife ihtiyacımız var. Eninde de, boyunda da 4 motif var. Ön parçada 16 motif var. Arka parçada 16 motif var. Ben 4. sırada örmeyi bıraktım. 4 sıralı 32 tane motif hazırladım. 32. motifte ipimi kesmiyorum. Orada artık ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum. Onu da motifli önlük süveterin 1. videosunda anlatmaya başladım. Yani şimdi okla gösteriyorum size, sağ tarafta onu bulabilirsiniz motifli önlük süveter olarak. Orada artık motiflerin birleştirilmesi ve süveter haline getirilmesi var. Sizin bu aşamada karar vermeniz gereken şey, ip koparmadan mı birleştireceğim yoksa iğne iplikle dikerek mi birleştireceğim? Süveteri yaparken beden ayarlamayı anlatmıştım. Şimdi motiflerle ilgili tekrar etmek istiyorum. İzleyip o şekilde önlük süveter yapmaya geçersiniz. Size bir yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Orada sizin bedeniniz hangisi ise ona uygun beden genişliğini buluyorsunuz. Enini biz 4'lü yaptık ve lastik bölümlerimiz de var. Bizim beden genişliğimiz buradan buraya. Oradaki verdiğim ölçüler standart ölçüler. En garanti yöntem sizin severek kullandığınız bir kazağa, hırkaya, yeleğe, süvetere göre ilerlemek. Kendi yeleğinizi, süveterinizi hangisini kullanıyorsanız, severek kullanıyorsanız onu masanın üzerine koyun. Genişliğini ölçün ve o ölçüye göre ilerleyin. Boyunu ne kadar seviyorsanız boyunu ölçün, boyunda ona göre ilerleyin. Çocuklar için bir altıgen hırka yapmıştık. Orada da mesela hırkanın ölçülerine göre ilerlemiştik. Çocuklarınızı yapıyorsanız da yine onların severek giydiği, böyle giyerken bunalmadığı, sıkılmadığı bir hırkaya göre, yeleğe göre ilerleyebilirsiniz. Mesela arkası 5 motifli bir hırka yaparken ne yapıyoruz? Beden genişliğimiz 50 santim diyelim. Arkası 5'li ise 50'yi 5'e bölüyoruz. Bir tane motifimiz 10 santim olmalı diyoruz mesela. Ama burada onu diyemiyoruz çünkü sadece motiflerden oluşmuyor. Yanlardaki bu lastik bölümlerinden de oluşuyor. Mesela yine 50 santime ulaşmamız gerekiyor diyelim. O zaman ben motiflerimi 11 santim yaparım. 11 çarpı 4 44, geri kalır 6 santim. Buralardan da 3'er santim lastik kısmı gelir ve 50'ye tamamlamış olur. Ya da oradaki standart ölçülere göre değil, siz kendi hırkanızı, yeleğinizi ölçtünüz. Beden genişliğiniz 64 santim çıktı diyelim. O zaman motiflerinizi 4 tane motif yapıyoruz yan yana. Motiflerimi 14 santim yaparım. 14 çarpı 4 56, geri kalır 8 santim. Onları da 4 kenarlarda lastik olarak örerim. Küçük bir çocuğa yapıyorsanız o zaman da eninde 4 tane yapmazsınız da enini, boyunu üçlü yaparsınız. Sadece buradaki yaka oyuntusu küçülmüş olur. Fark eden yine bir şey olmaz. Yani özetle sadece motif büyüklüğü bedenimizi etkilemiyor. Buradaki lastik kısımlarını da düşünüyoruz. Ve karar vermemiz gereken 4 sıralı yapıp 5. sırada mı birleştireceğiz yoksa 5 sıralı yapıp iğne iplikle mi dikeceğiz? Ona göre 32 tane motifinizi ayarlıyorsunuz ve bir sonraki bölümde motifli önlük süveterin 1. bölümünde artık parçaları birleştirme işlemine geçiyorsunuz. 2. bölümde de artık süveteri bitiriyorsunuz. Motifle ilgili, kaç tane motif yapılması ile ilgili, kaç sıra yapılması ile ilgili sorular geliyordu. Onu da böylece cevaplamış oldum. Yine aklınıza takılan yerler varsa sorabilirsiniz. Instagram'dan fotoğraflı olarak gönderirseniz daha net şeyler söyleyebiliyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri lütfen sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.